Evet, kask kamerası için şöyle bir aparat. Yani pahalı bir aparat boyuna göre. Ama yani ben bunu 900 liraya almıştım. Veya internette daha ucuza da bulabilirsiniz. 800 liraya falan da gördüm daha sonra. Ama buna tam uyumlu. Yani bunu tam bu şekilde uyumlu şekilde takabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bazı aparatlar aldım yine. Şu şekilde takabiliyorsunuz. Şöyle vidası var. Bu şekilde. Böyle bir şey oluyor işte. Yine şöyle bir şey aldım. Bu da kaska yapışıyor. Ve bunu bu şekilde takıyorsunuz. Böyle. Şimdi bende iki tane kask var. Biri LS2'nin. Bunun burasına çok güzel oturuyor. Yani bunu çok güzel yapışacak buraya şu şekilde olacak. Hem kamerayı açı vermek için de boşluk kalıyor yine. İstediğiniz açıyı verebilirsiniz. Şöyle olacak. Yani şöyle mesela şu kadar yukarıya da kaldırabilirsin. Daha da uzatabilirsin. Parçalar var. Bir de bu kask var. Bu kaskta da yani şuraya takabilirsin. Şuraya düşündüm. Buraya olabilir. Aşağıya bakın, aşağıya takınca olmuyor da şurası oluyor. Bu da şöyle görünecek takıldığı zaman. Bu şekilde. Burada daha çok açı alıyor. Herhalde bu kaska takacağım. Bittiği zaman şöyle görünecek açısı falan. Bu şekilde görünecek. Açı vermek de çok kolay. Bak tabi bu kadar da açı verme yeri var. İstediğin yere açıyı verebilirsin böyle. Böyle. Herhalde bu kaska takacağım gibi duruyor bu aparatı. Yani aslında LS2'ninkine daha iyi oturuyor bu. Ama ben herhalde şeye takacağım. Bu Scorpion'un kaskına takacağım gibi duruyor şimdilik. LS2'nin kaskı. Ona taktığım zaman da şöyle oluyor. Yani yine açı verebiliyorum. Araya aparat da takarım. Biraz uzatabilirim ama çok eklemeli bir şey olsun istemiyorum. Basit olsun, kolay çıksın, kolay takılsın. Kask motorun çantasına sığabilsin rahat rahat. Bir şey sökmeden. Bu da bu şekilde oluyor. DS2'ninkide de böyle. Ama bunu da sanki daha şuraya takarsam çok daha iyi olacak gibi duruyor. Şöyle. Yani istediğin açıyı verebiliyorsun. Bakın da şöyle açı verebiliyorum. Böyle bir şey olacak. Böyle görünecek. İşte bu aparatın üçen bantları sağlam görünüyor. Bunu işte bir şeyle ısıtıp saç kurutmayla ısıtıp yapacağım şu şekilde. Böyle olacak. Tabii şimdi diğer kaska takarsam şunun biraz kenarlarını keseceğim azıcık. Kenarlarını da biraz kesik yapacağım.
Burada parçaları iyice ısıtıyorum. Yani saç kurutmayla da yapabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Bunları koydum. Bunlar iyice yumuşayacak. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bu kaskı daha çok kullandığım için bu çene açılır kaska yapıştırdım. Isıttım. Yapışkan bantlarıyla şimdi güzelce yapıştırdım. Bunu güneşe koyacağım. Güneşli bir havada iyice güneşin altında bu kuruyacak. Bu şekilde tam ortalamaya çalıştım. Yapışkan bantlarıyla şu an yapıştırmış oldum. Böyle oldu. Yani şöyle bakarsanız yandan şöyle vizörü kapattığım zaman böyle bu şekilde yaptım. Yani şöyle de siyah siyah olduğu için güzel de görünüyor. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani şu kaska yapmadım. Bu kaska niye yapmadım? Bu kask çene açılır değil. Bunu daha az kullanıyorum. Buna başka bir aparat şuraya yapışkanla basit bir şey yaparım. Şimdi arkadaşlar bu kaska taktım. O zaman onu bu şekilde oldu. Bayağı da sağlam oldu. Şimdi kurumaya bıraktım. Bence güzel oldu. Tam istediğim şekilde oldu diyebilirim. Hem hava kanalına hiçbir zararı yok. Şöyle göstereyim. Böyle hava kanalını açıp kapatabiliyorum. Vizörü açıp kapatabiliyorum. Tam kapanıyor. Görüşüme de bir zararı yok. Şöyle baktığın zaman tam karşıdan da şöyle görünüyor. Bu şekilde. Şimdi çene açılır kaska monte ettim. Gayet de sağlam oldu. Kaskın arka kısmı. Kaskın ön kısmı da şöyle. Şimdi bakın çene açılır kaskı kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde oldu. Şimdi DJI mikrofonunu da şuna şu şekilde bağlayacağım. Ben buradan düşme şansı yok. Şöyle. Orada duracak. Şimdi bir deneyeceğim bakalım nasıl ses alıyor. Ses kontrol. Ses. Ses kontrol. Ses. Hadi bakalım şimdi bir çıkıp deneyelim. Evet arkadaşlar kamerayı bağlamıştık kaska. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl çekiyor. Sesi nasıl alacak DJI mikrofondan. Hem yolda da biraz sohbet ederiz. Hatta kamerayı da göstereyim nasıl bağladığımı. Bir gündüz gözüyle. Şu şekilde. Bu çene açılır bir kask olduğu için ben bunu böyle bağladım. Çene açılır kaska bağladım. Çünkü bunu daha çok kullanıyorum. Yani bu kaskı daha çok kullandığım için çene açılır kaska montaj yaptım. Gayet de güzel oldu. Açısı çok iyi oldu. Ben şöyle göstereyim. İstediğin yöne, istediğin kadar çevirebilirsin. Yukarı aşağı. Gayet güzel oldu. Bu DJI mikrofonu da bu şekilde bağlıyorum.
Yani şöyle şimdilik hiçbir şey yapıştırmadım. Kendi interkomu mikrofonla gayet sağlam şekilde tutunuyor. Şöyle de kenara alıyorum. Şu an için gayet yeterli görünüyor. Hatta mikrofonu da açayım. Mikrofon açıldı. Bağlandı diyor ses. Evet, ses geldi. Şu an gördüğünüz gibi. Şu an 1080 60 FPS'te kayıt yapıyorum. 128 GB kendi dahili hard diski var. Yani gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kameranın açısını bir kontrol edeyim. Tekrar motorun üzerinde. Evet, şöyle iyi gibi görünüyor. Evet, bir gidelim yakıt alalım. Umarım ses iyidir. Umarım çekim yapıyordur şu an. Çünkü böyle birkaç kere denedim, çekim yapmamış. Niye yapmadı bilmiyorum. Güncelleme falan yaptırdım. Biraz zorlandım onda da ama yaptı, sonunda düzelmiştir umarım. Şimdi gidelim bir yakıt alayım önce. Benim 47 kilometrelik yakıtı var ama yine de alalım. Vizörü tamamen kapattım. İnşallah çok gürültü, rüzgar vesaire almıyordur. Burada yol çok kötü de şuradan mı? Şuradan gidelim. Umarım kamera açısı falan iyidir. İşte bu Forza 250 arkadaşlar. Bu motoru kullanıyorum. Yani hayatta yaptığım en iyi şeylerden biri oldu bu motoru almak. 2023 model. Son kadrajlı ekran şeyli olan motor. Yani TFT ekranı yok bunun, böyle analog ekranı var gördüğünüz gibi. Son analog ekranlı motorlardan. Şunu bekleyeyim. Evet arkadaşlar, ben veteriner hekimim. Hayatımı veteriner hekimlik, tarım ve hayvancılık sektörleri üzerinden kazanıyorum. Yıllardır bildiğim tek iş bu. Yaptığım, mecbur olduğum iş bu. Hayatımı şimdiye kadar bu sektör üzerinden kazandım. 2006 Uludağ mezunuyum. Veteriner hekimliği isteyerek yazmadım aslında. Yani puanım ona yetiyordu. Dershanedeki hocam tavsiye etmişti. Yani ben sormuştum, hocam ben yazayım, bu veterinerlik nasıl bir şey diye. O hocam da vallahi yaz, sen köylüsün, yaparsın edersin falan dedi bana. Ben de ona istinaden veteriner hekimliği yazdım. Pişman mıyım? Aslında yani pişman değilim elbette. Yani hayatımı, ailemi geçindiriyorum. O yüzden pişman değilim elbette. Ama yani tabii ki her mesleğin bir zorluğu var. Pişmanlıklarım şöyle oldu. Mesela Uludağ Veteriner Fakültesi'nin birkaç bölümü vardı. Çiftlik hayvanları, kanatlı yetiştiriciliği, pet hayvanı yetiştiriciliği, su ürünleri gibi, gıda gibi, pardon, su ürünleri değil, gıda gibi bölümleri vardı. Ben
en zoru olan çiftlik hayvanlarını seçtim. Hiç gerek yokmuş yani. Sonuçta Türkiye'desin. Fırat'tan da, yani kötülemek için söylemiyorum ama Konya'dan da mezun olsan diploman aynı. Fırat'tan da mezun olsan, İstanbul'dan da mezun olsan, Bursa'dan da mezun olsan diploman aynı. Bu bütün bölümler için geçerli bu arada. Sadece veterinerlik için geçerli değil. O yüzden yani siz de böyle bir bölüm seçecekseniz illa en iyi fakültesini okumak zorunda değilsiniz. Artık öyle bir şey yok. Bilgi her yerde arkadaşlar. Bilgiye her yerde ulaşabilirsiniz. Buradan bir yakıt alalım. Çok mu hızlı girdik lan? Hı. Yok, getir ver hadi çocuğum. Ses. Tamam, gayet iyi. Ama evet arkadaşlar, ne diyorduk? Veterinerlik. Den bahsediyorduk. Evet, hayatımı dedim veterinerlikten sağlıyorum. Ama kamuda çalışıyorum. Klinik yani klinik sektöründen çalışmıyorum. Hayatımı o şekilde kazanmıyorum. Yani ben aslında klinik yapacağım diye plan yaptım ama fakülte öyle olmuyor arkadaşlar. Hayat daha doğrusu öyle olmuyor. Yani klinik yapacağım diyenler devlete girdi. Devlete girecek diyenler mümessil oldu. Hiç klinik yapmayacağım diyenler klinik açtı. Yani bizde hayat çok farklı yerlere savuruyor arkadaşlar. Yani kum mu? Çok farklı yerlere savuruyor hayat. Bilemiyorsun ne olacağını. Ben kesinlikle klinik yapacağım. Ben devlet memurluğu yapamam diyordum. Ama bir baktım, o ara şansımız yaver gitti. Kamu bir sürü alım yaptı arkadaşlar. Bir sürü doğuya, batıya, her yere alımlar yapıldı. Kamu sektöründe alımlar oldu. Alımlar olunca ben 2008 KPSS ile 2009'da atanmış oldum. Ordu Mesudiye'ye ilk görev yerim. Oradan işte Ankara'ya tabii geldim. Ailem falan burada diye. Ve yıllardır, uzun zamandır da buradayım. Yaklaşık 15-20 yıldır da bu sektörde çalışmaya devam ediyorum. Tabii bize hep diyorlardı yani, siz işte veterinersiniz, niye hayvancılık yapmıyorsunuz, niye hayvancılık yapmıyorsunuz? Biz de hayvancılık yapmaya başladık. İşte zaten kanalda var 2025'te neler yaptık koyun çiftliği projesi diye. Çok değerli toplu videolar olmadı ama yani ilgilisini izleyenler oradan fayda bulacaktır diye düşünüyorum. Şöyle biraz şeyden uzaklaşalım ya, şehrin gürültüsünden. Evet arkadaşlar, kanal olayı veterinerlikte söyleyeceklerim bu kadar. Bununla ilgili sorunuz olsa cevaplamaya çalışırım. Veterinerlik mesleği seviyor muyum? Yani çok sevdiğim söylenemez ama hayat mecbur, bu işlere devam ediyoruz. Bir yandan evet, çiftlik projemiz var, o devam ediyor. Koyunlarımız kuzuluyor, kuzulamaya başladılar. Şu an borçlarımızı ödüyoruz. Gayet normal bir şekilde devam ediyor. Bize bir şey kazandırmıyor. Şu an sattığımız kuzuların hepsi yem borcu, kredi borcu vesaire borçlara gidiyor. Ya bunun dışında şu YouTube olayından bahsedeyim. Ben arkadaşlar, belki inanmazsınız ama YouTube'a ilk videomu bundan 18-20 yıl önce attım. Ben ilk videomu koyduğumda, şu an herhangi açın bakın. Ya YouTube'da yani izlediğiniz o popüler, meşhur olmuş insanların çoğu daha yoktu.
Varsa bile videoları yoktu. Varsalar bile YouTube'dan haberleri yoktu. Ha şöyle, yani ben bir tane video attım. Ta 18 yıl önce bir bağlamayla ilgili bir video. Onu da şuraya koy. Şöyle kısa bir 5-10 saniye şeklinde izlemek isterseniz bakarsınız. 18 yıl önce bir film müziğinin çalmaya çalışmışım. Hatalarla dolu falan ama yani o zamanın şartlarında yapılmış bir iş. Kısa bir video. Yani bir izlerseniz de bakarsınız. Çünkü 18 yıl ne demek ya? 18 yıl olmuş o videoya. YouTube'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ben YouTube'u seviyorum arkadaşlar. Yani YouTube'da niye YouTube videosu yapıyorum? Ya şöyle, ben YouTube'u seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü YouTube'da size izlemek istemediğiniz hiçbir şey hiç kimse izletemez. Sen ararsın, bulursun, bir konuyu merak edersin, açarsın, izlersin ya da bir şey izlemek hoşuna gider, görüntüleri hoşuna gider, şeyi hoşuna gider, sesi hoşuna gider, müziği hoşuna gider, bilgi verir sana. Hiç bilgi vermese de gezme videosudur, bir şey yemek videosudur. Yani sana bir şekilde faydası sağlıyordur. Senin bir şekilde ilgini çekmiştir. İzliyorsun. Hani ben de YouTube'a bu amaçla koyuyorum. Yani amacım, ben hayatımı YouTube'dan şu an için kazanmıyorum. Ama ileride ne olur bilemem. Ben hayatımı dediğim gibi veterinerlikten kazanıyorum. YouTube'dan herhangi bir gelirim, bir şeyim yok şu an için. Ama YouTube'da video koymayı seviyorum. Bunun bir nedeni de hatıra oluşturmak, hatıra biriktirmek. Şimdi arkadaşlar, eskiden biliyorsunuz fotoğraf çekilirdi, albümler oluşturuldu, o fotoğraflar, negatifler basılırdı. İyi çıkmamış falan denirdi, göremezdin de ne çektiğini. Köpek saldırır mı? Saldırırsa da ben köpekten korkmam. Yani negatifler basılırdı. Bir anlam vardı. Şimdi hanginiz fotoğraflara, negatiflere bakıyor? Sosyal medyaya resim koyuyorsunuz. Hiçbir şeyi yok yani bence böyle. Tamam, beğeni falan alıyor. Bakıyorsun, ben de bakıyorum böyle. Ama yani en azından YouTube'da bir videon oluyor, bir şeyin oluyor. Çocuklarının hatırası oluyor falan. Gezip gördüğün yerlerin, yani ses iyi olmasa da görüntüsü, bak buralara gitmişiz dersin. Ya da çocukların der, babam beni götürmüş falan gibi. O yüzden YouTube'a böyle içerik üretip koymaya başladım. Bu arada doğa uyanmaya başladı. Ekinler yeşillenmeye başladı. YouTube olayı da bu şekilde. Dediğim gibi yani çok eskiden YouTube'a video koydum. Çok eski tarihte, ama sonra bıraktım. İlgilenmedim. Yani o zamanlar tabii kafa karışıktı. İşte iş telaşı vardı, iş endişesi vardı. İş bulalım diye uğraşıyorduk falan. İş buluyorsun, hayat yani şey yapmaya devam ediyor, yıpratmaya devam ediyor. Velhasıl kelam arkadaşlar, böyle bu arada bir kaydı kontrol edeyim. Kayıt yapıyor mu, yapmıyor mu? Evet, yapıyor olarak gösteriyor şu an. Umarım güzel çekim oluyordur. Telefon, umarım güzel çekim oluyordur. Yani bu arada bu DJI Osmo Nano'yu da güzelce kaska bağladığımı düşünüyorum. Umarım görüş açınız iyidir. Yani şöyle baktığım zaman güzel ortalı bir şekilde göstermesi gerekiyor. Çok hafif sola kayık olabilir görüntü. Çünkü kamera kısmı solda. Hava bakalım kaç derece? 8 derece şu an. Bayağı soğuk. Güneşe aldanmayın yani. Bura Polatlı, bayağı soğuk şu an. Ama sağlamım yani, ben üşümüyorum. Ya durumlar bu şekilde. YouTube'a içerik üretmekle ilgili hani sebeplerini saydım. Ben seviyorum YouTube'u. İçerik üretmeyi seviyorum. Hani çok iyi içerik üretiyor muyum? Hayır, yani şu an öyle amatör. İşte video edit programlarını bilmiyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Kameraların olaylarını bilmiyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Burası da Doğatepe. Doğatepe'ye geldik. Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu yer arkadaşlar burası. Yani son sınır. Burada muharebeler oluyor. Tepeler alınıyor, kaybediliyor defalarca. Şehitlerimiz oluyor. Ama en sonunda düşman burayı geçemiyor arkadaşlar. Düşmanın döndüğü nokta burası, Polatlı. Buradan ileriye geçemiyor arkadaşlar. Düşman buradan topukluyor. YouTube olayı da o şekilde. Yani YouTube'a içerik koyuyorum. Hatıra oluşturmak için koyuyorum. Hayatımda başımdan geçen önemli bulduğum, belki fayda sağlayacak size diye gördüğüm şeyleri koyuyorum. Bazen de sadece saçma sapan gezi, hani ailemle gezdiğim, saçma sapan demeyeyim de yani, hani kurgusuz aile gezi videoları
koyuyorum. Onlar benim hoşuma gidiyor yani. Açıp bazen anneme gösteriyorum. Mesela anne bak biz çocuklarla buraya gittik diye annem açıp izliyor falan böyle. Onlara faydası oluyor. Yoksa annem teknoloji bilen bir insan değil. Öyle WhatsApp, YouTube falan bilmiyor. Ben gösteriyorum bak böyle böyle anne buralara geldik gittik falan. YouTube olayı arkadaşlar bu şekilde. Hayat yani çok çabuk geçiyor. İşte ne dedik? Hayatımdan önemli geçen, hayatımda önemli başımdan geçen şeyleri koymayı düşünüyorum bundan sonra. Mesela dedim ki Antalya'dan ev aldık. Ev aldım videosu koydum. Hani bunu ben niye koydum? Antalya'dan ev aldım videosu, hani iyi hayırlı olsun abi. Almışsın da. Yani Antalya'dan ev aldım videosunu niye izler insan? Yani şunun için izler. Bakın böyle de bir alternatif var. Böyle de yapabilirsiniz. İşte motora biniyorum. Motora bindiğim için bugün 500 bin lira, 1 milyon, 2 milyon ne kadarlık arabaya biniyorsunuz o kadarlık bir parayı boşta tutuyorum. Yani araba kullanmadığım, motora bindiğim için bana o kadar artısı oluyor ki bunun. Her türlü şeylerimi, masraflarımı benim inanılmaz düşürüyor. Burası Polatlı. Polatlı manzarası. Şöyle göstereyim. Duatepe'deyiz şu an. Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu yerdeyiz. Şöyle duralım şuraya. Bitti denilen yerde taarruza geçen bir ordu, tükendi denilen yerde şahlanan bir millet. Buraya aracınızı bıraktıktan sonra tepeye doğru böyle yürüyorsunuz arkadaşlar. Evet, Duatepe, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı alanlar içerisinde en önemli alanlardan biridir. Yıllardır savaşan bir ordunun tekrar taarruz yeteneğini kazandığına inandığı yerdir demiş. Tepeye çok kısa bir yürüme mesafesinden sonra buraya geliyorsunuz. Şöyle bir yere. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği son savunma hattı üzerinde bulunan Duatepe, 10 Eylül 1921'de başlayan Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Duatepe, Viyana önlerinden başlayan 238 yıllık geri çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizi'ne dökülünceye kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır demiş arkadaşlar. Ben burayı da bir göstereyim size. Burayı çok bilen yoktur. Ta Viyana'dan beri olan geri çekilmenin sona erdiği yer arkadaşlar burası. Polatlı geçilmez arkadaşlar. Tıpkı Çanakkale gibi. Kameranın şöyle herhalde güneşi de şey yapmıyordur. Buradan buraya geliyorsunuz. Böyle bir tören alanı gibi. Yani tören alanı gibi yapılmış bir yer. Keşke drone'u da getirseydim. Kimse de yokmuştu. Neyse. İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi Duatepe şehitleri.
Duatepe. Duatepe'den görünüm arkadaşlar. Bu Polatlı bu taraf. Ankara tarafı diyeyim şöyle. Bu taraf Ankara tarafı. Polatlı tarafı. Bakın orada da Mehmetçik heykeli var. Buradan görünüyor mu? Görünüyordur herhalde. Bunu yoldan geçerken görmüşsünüzdür. Mehmetçik heykeli. Orada dur diyor düşmana. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Düşmanın geldiği yön bu taraf. Afyon tarafı. Böyle geliyor. Tabi Sakarya Nehri'nin de düşmanın lojistiğini engellediğini düşünüyor tarih. Ki öyle de yani nehri aşmak zor. Lojistik de engelleniyor. Sakarya Nehri de buradan böyle geliyor. Bu şekilde. Böyle Ankara'ya doğru gidiyor. Çeşme yapmışlar, abdest alınsın. Bu kadar kapalı mı nedir ya? Orası da işte panoramik müze var orada. Böyle 3-4 katlı, 4-5 katlı olabilir. Döne döne yukarı çıkıyorsunuz. Cumhuriyet tarihini görsellerle izliyorsunuz. Mehmetçik heykelinin olduğu yer. Tabi orası yükseklik olarak buradan çok daha aşağıda. Burası bölgenin hemen hemen en yüksek yeri. ...22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin haritası. İşte Alagöz, Zafertepe. Böyle bu şekilde haritayla da anlatılmış. Savunma hattı geçiliyor. Galiba ikinci savunma hattında şu an durduruluyor. Arkadaşlar buraya gelirseniz Duatepe'ye mutlaka çıkın. Yani görülmesi gereken bir yer, önemli bir yer. Türk tarihi için çok önemli. Viyana'dan başlayıp bugüne kadar yani Kurtuluş Savaşı'na kadar olan geri çekilmenin son bulduğu yer. Artık toprak kaybedilmeyen son nokta. Yani o yüzden buranın görülmesi gerekir. Polatlı'ya çok yakın. Hemen Polatlı'nın kuzeyinde 5 kilometre mesafede en fazla. Mutlaka gelin görün. Evet, yakınımdaki yerleri yakınımda bir yer olduğu için göstereyim dedim. Hani belki siz çok uzaktasınız, belki hiç görmeyeceksiniz hayatınızda. Burada işte Duatepe anıtı var. Burayı da görmüş olduk.
Ve işte arkadaşlar durumlar böyle. Yani YouTube olayını anlattım. YouTube'a içerik yüklemeyi seviyorum. Bunun nedenleri, hani ben hayatımı YouTube'dan kazanma odaklı yürütemem en azından şu an. Ama böyle de bir durum var. Yani neden YouTube? YouTube ben seviyorum yani. YouTube'da kendiniz gibi insanları bulmanız çok kolay. Sizin gibi belki köy hayatı seviyordur adam. Böyle büyük şehir sevmiyordur. Gezmeyi seviyordur, motosiklet seviyordur. Drone uçurmayı seviyordur, oyun oynamayı seviyordur. Böyle insanları YouTube'da bulmanız daha kolay arkadaşlar. Ya en çok merak ettiğim şu an şu kamera acaba ses alıyor mu? Rüzgar sesi vesaire geliyor mu? Onu şu an kestiremiyorum, bilmiyorum. Onu artık eve gidince bakacağım. Şu an bakma şansım yok. Ya motoru seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yaklaşık 10 yıldır aktif motor kullanıyorum. Bu sürede ara sıra arabalarım oldu. Araba aldım, sattım falan. İşte kimi zaman bozuldu, kimi zaman tamire götürdüm, kimi zaman böyle yatırım için kullandım. Ama şunu anladım ben. Ben araba olmadan da yaşayabiliyorum yani. Hayatıma devam edebiliyorum. Araba olmadığı için de o arabaya harcadığım sanayi, kasko, masraf, benzin, yakıt, aklınıza ne gelirse, olası kaza, arıza, bu tür şeylere de uzun zamandır hiçbir şekilde para harcamıyorum. Bu da beni maddi açıdan bir tık daha rahatlatıyor. Çünkü motorun bana hiçbir masrafı yok. Bütün bakımlarını kendim yapıyorum. Yağını alıyorum, filtrelerini alıyorum. Ustam var, ustama götürüyorum. Atıyorum 200 TL, 300 TL gibi bir rakama yağını, suyunu, bütün filtrelerini kendim hallediyorum yani. Çok uzun bakım aralıkları var. 12.000 kilometre. Hani ben beklemiyorum. Ben 6.000, 5.000, hatta bazen 3.000 kilometre bile bakım yaptığım oluyor. Çünkü seviyorum motoru. Motoruma bir şey olsun istemiyorum. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani motor güzel arkadaşlar. Böyle yani ben de bu motoru kullanmaya başladığım zamanlarda hayatımda köklü değişiklikler oldu. Yani manevra alanım çok genişledi. Hani 5 yıl sonra ulaşacağım şeye 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ulaşmaya başladım. Çünkü bugün böyle bir motoru 250 bin liraya alabilirsiniz. 200 bin liraya, 250 bin liraya, 300 bin liraya alabilirsiniz. Ama 300 bin liralık nasıl bir araba alırsınız 250 bin liralık? Orası Allah kerim. Yani ortalama bir arabanın fiyatı bugün öldüm desem 1,5 milyon. 1 milyon, 1,5 milyon. 1,5 milyonu ben yani peşinat veririm, ev alırım abi. Ben niye arabaya bağlayayım o kadar parayı? Yani benim mantığım bu şekilde çalışıyor. Ha, siz ne düşünürsünüz bilemem. Her düşünceye saygım var. Ha, kimisi ben arabasız asla yapamam diyor. Asla arabamsız şuradan şuraya ölürüm de ben olmayayım, arabam olsun diyor. O da bir düşünce. Niye öyle düşünüyorlar hala anlamış değilim. Yani Asya'da milyonlarca insan motora biniyor. Arabaları yok hiçbir şekilde. Mutfakları yok adamların, evleri yok. Ama motorları var. Bu da böyle bir motovlog videosu olsun istedim. Hem yeni kamerayı, mikrofonu uyumlu olacak mı, sesi alabileceğim mi? Çünkü bu motorla böyle Antalya hattında turlamak istiyorum. Likya hattında turlamak istiyorum. Onunla ilgili videolar çekmek istiyorum. Çünkü benim bir hayalim mesela Antalya, Muğla arasında ya da Mersin, İzmir arasında olabilir. Bütün o sahili motorla gezmek istiyorum. Bütün Ege'yi, Akdeniz'i. Bana göre dünyanın en güzel coğrafyası. Tartışılır. Kimi beğenmeyebilir. Kimi için Bali güzeldir. Bana göre Antalya güzel. Bali güzel değil bana göre.
Size göre Bali çok güzeldir. Ona saygım var, bir şey diyemem. Motor seviyorum arkadaşlar. Motor pratik. Park derdi yok. En büyük tehlike motorda kendinizsiniz arkadaşlar. Trafik değil, bakın çoğu yanlış biliyor. Ya çok tehlikeli, bu trafikte motor mu kullanılır diyor. Kullanılır abi. Yeterli bilgin varsa kullanılır. Yeterli tecrübeye ulaştıysan kullanılır. Umarım güzel görüntüler çekiyorumdur. Ses iyidir diye düşünüyorum. Çünkü birkaç denedim, işte güncelleme hatası verdi. Çekmemiş hiçbir şey. Ben çekiyor sanıyorum. Çekmemiş. Eve gidince bakacağım arkadaşlar. Umarım güzel görüntüler yakalamışımdır. Bu yolu da yeni yaptılar. Süper bir yol. Tam bir motor yolu. Şuna bak. Umarım kamera açıları iyidir. Ya önümüz yaz. Böyle bu tarz videolar hoşunuza giderse daha çok çekerim arkadaşlar. Yani böyle motor, görüntüler değişiyor işte. Yola bak ne gazlanır ya. Bu racingçiler var ya, burada neler yapar. Tabii her güzel şey gibi bu yolun da sonu var. Ve bitti bile. Abi çık ya hiç. Ne olacak? Motorda kamera çok iyi oluyor arkadaşlar. Böyle trafikte böyle kimse laga luga falan yapamıyor. Kamerayı gören ip gibi oluyor. Onu söyleyeyim yani, onu biliyorum. Umarım şöyle güzel görüntüler yakalamışımdır. Bunu çok söylediğimi biliyorum ama birkaç kere denedim. Olmadı. İyi olmamış. Yamuk olmuş. Kamera yamuk olmuş falan. Koydum yine de. Tabii sesi iyi almamış falan. Ses olmayınca da millet anlamıyor ne olduğunu, izlemek istemiyor. İlla bir muhatap arıyor karşıda YouTube'da. YouTube'da ben yani çok iyi bir muhatap olur muyum onu bilmiyorum ama işte bu şekilde videolar yapıyorum. Polatlı'nın içine de girmiş oldum. Polatlı küçük bir yer arkadaşlar. 100 bin. Herhalde toplam köyüyle falan 150 bin falan nüfusu vardır. Küçükte kalsın yani. Büyük yerleri sevmiyorum. Büyük şehirlerde sıra beklemeyi sevmiyorum. Işıklarda sıra beklemeyi sevmiyorum. Ben 2 dakika beklediğim zaman böyle bunalıyorum trafikte. Duracaksın mı? Gerçekten mi? Buraya mı? Bugün cuma, herkese hayırlı cumalar. Şehre girdik. Şehrin kaosuna yine girdik.
Sevmiyorum abi. Trafiği sevmiyorum. Hani eskiden gençken böyle şey gelebiliyordu. Daha sosyal gibi algılıyorsun böyle kalabalıkları, trafikleri. Ama ben sevmiyorum ya. Ben sakinliği seviyorum. Köyü seviyorum. Az insan seviyorum. Ya mutsuz abi. Şehirdeki insanlar mutsuz. Görüyorsun zaten bak. Gözünden belli. Çünkü azıcık acele edip birinin önüne geçip mutlu olmayı hedefliyor adam. Sen o şekilde mutlu olabilir misin ya? Mümkün mü yani? Böyle bir apaçilik sayılmaz. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Yani kamerayı denemiş olduk. Biraz işte hayattan bahsetmiş oldum. Biraz kendimden bahsetmiş oldum. Neyi ne kadar anlattım ben de bilmiyorum yani. Öyle bir plan, bir kurgum yok kafamda. Çalıştığım metin yok. Aklıma ne gelirse onu söylemeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Önümüz yaz daha çok böyle videolar çekeceğim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.